Günaydın. Roma'da 3. günümüz. Daha doğrusu bugün Vatikan'dayız. Şimdi tam olarak Aziz Petrus Bazilikası'na giriş yapıyoruz. Saat 9'da Audi şeyi almıştık, biletini almıştık. Hızlı geçiş kullanalım diye. Geldik bakalım. Merakla bekliyorum. Dün gece şey izledik. Uyumadan önce Da Vinci'nin şifresini. Buranın verdiği enerjiyle girişe geldik şimdi. Bakın sıraya. Çok sıra yok bakalım. İçeriye girince göreceğiz. Şu an meydana geçiyoruz. Şöyle bir şey var. Bizim aldığımız şey içeriye girişi sağlıyor. Dışarıda sıra beklemeden ama içerideki sıraya karışmıyor. Priority access dediği şey de muhtemelen böyle VIP tarzı bir girişi içermediğini kastediyor. Papayla bir görüşmem vardı. Ne? Papayla mı? Aynen. Benim niye bundan haberim yok? Şu an buralarda yürürken aklıma şey geliyor. Twilight serisinde Bella'nın Vatikan sokaklarında koştura koştura bir yere yetişmesi var ya. Şu an o sahne canlanıyor gözümde. Bu ne? Çok iyi duruyor. Bu ne? Yok ben biraz soluklanmayı bekliyorum. Aşırı terledim şu anda. Bir yandan da satın aldığımız kulaklığı takmaya çalışıyorum da. Yalnız çok ihtişamlı, çok güzel duruyor. Evet. Let's listen. Çek şu tam ortadaki line'dan gezdiriyor muhtemelen. Bayağı devasa bir şey. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Neden o kadar ödübe girdin koca? Size dinletmek istiyorum. Çok güzel. Böyle bazı köşelerde insanlar oturup dua ediyorlar. Daha doğrusu dizlerinin üzerine çöküyorlar. Burada bir toplanma var. Ne olduğunu çözemedim. Biz çıktık Bazilika'dan. Galiba burada bir etkinlik var. O yüzden sebebini bilmiyorum ama güzel bir düzenleme var burada şu anda. Kalabalık ama sanırım erken geldiğimiz için hiç sıra beklemeden girdik, gezdik ve çıktık. Muazzam bir şey. 60.000 kişilikmiş burası. Dünyanın en büyük kiliselerindenmiş. Nereden gidiyorsun? Ben peki bu tarafa gitmem. Girişten çıkacağım. Tersliyim, şaka mı? Bu arada çok sıcak şu anda. Bence tepede olduğumuz için ya. Değil mi? Yani şey giyindik, gömlek giyindik Vatikan için ama yani gerçekten fark ediyormuş arkadaşlar. Burada gömlek falan no yani gündüz özellikle. Efil efil giyin tişörtünüzü, kolsuzluğunuzu gezin. Bu arada bence kolsuz giymek de çok sağlıklı değil. Güneşten kollarınız ciddi yanabilir. Ay amanın resmen terler akıyor suratımdan. Boşver. No, thank you no. Arkadaşlar Vatikan Müzesi'ne geldik. 2. Okey 2 ver. Var mı balık? Var galiba bilmiyorum. Sen şu kamerayı tut.
Arkadaşlar şu ikisini mi 5 dedi? İkisini 5'e satacaktı. Biz bunları zaten 1-2 euroya görmüştük. Yani Emre no dedi. Ben de no deyince adam ikisini bize 2'ye verdi. Arkadaşlar pazarlık yapın. Lütfen kanmayın. Şu anda Vatikan Müzesi'nin oradayız. Randevumuz saat 12'de. Saat 11. Bu yokuşu kesinlikle çıkacak enerjimiz yoktu. Çok sıcak. Terledik yani, koltuk altlarım ıslak resmen. Allah'tan yanımda küçük parfüm falan getirmiştim. Sürekli sıkıyorum. Güneş kremi de aynı şekilde. Zaten tazelemeden durmamın imkanı yok. Otobüse bindik. 3 günlük free access'li bir bilet almıştık. Onunla hemen dedik ki bari bir duraktır. Bindik. Gerçekten yokuşu çıkmadık. Otobüste gelmiş olduk. Direkt önüne. Aklınızda bulunsun. 49 numarayla direkt önüne çıkılıyor. Çıkabilirsiniz otobüste. Aşkım bunun birini alır mısın dedim donduda. O iyi. Bayağı bir sıra uzun ama şöyle yani randevu saatine göre line alıyorlar sizi. Mesela ben sordum. Yarım saat sonra gelin dedi. 11 randevularını içeriye alıyoruz dediler. Okey dedik biz de, işte bir yerde oturacaktık ama hani bir bardak böyle meybuzumsu bir şey 10 euro olduğunu görünce Emre dedik gel boş ver. Baktık böyle insanlar merdivenlerde oturuyor. Merdivenlere oturduk işte. Sonra su alayım bari dedi. Suyu sordu. 5 euro demiş. Dalga geçiyorlar insana. Kerizlemek için adam arıyorlar. Bakalım Vatikan Müzesi için heyecanlıyım. Bu arada eğer San Pietro'ya gelecekseniz bence erkenden gelin. Erkenden geldiğiniz zaman hatta hiç sıra olmuyor. Direkt giriyorsunuz. Çok detaylı gezmedik ama Michelangelo'nun eserini falan gördükten sonra çıktık. Kaça satıyor? Hala 5'e satıyor. Hala 5'e satıyor ya. Utanmaz. Vatikan Müzesi'ne girmek için şu anda yukarıya çıktık. Tam kapının önündeyiz. Bizim 12 olduğu için bizim randevumuz. Bizi 12 line'ına aldı. Ama ben yine de duramayıp ilerledim. Girmeye çalıştım. Okuttuk. Hata verdi. Dedi ki 12 randevusu bu. Gidin orada bekleyin dediler. Biz de tekrardan geri sıramıza geldik. Şimdi bekliyoruz. Muhtemelen bizi birazdan alacaklar. Kendi randevunuzdan yarım saat önce burada olursanız hemen zaten burada görevliler var. Onlara sorarsanız saatinizin olduğu line'a sizi aktarıyorlar. Bekliyorsunuz ve gayet rahat bir şekilde giriyorsunuz diye düşünüyorum. Bakacağız artık. Daha girmedim. Beklediğimiz Yarım kısımdayız. saat önce geldiğinde çok sıra olmuyor. Evet, yarım saat önce gelmek bence yeterli. Daha erken gelirseniz eziyet olur bence. Özellikle Vatikan Müzesi için. İki dakika kala bir aldılar. Şimdi giriyoruz. Muhtemelen X-ray'den geçeceğiz şimdi. Oh! Sırılsıklamız arkadaşlar, yani böyle bir şey yok. Donuma kadar terledim. Donuma kadar terledim, anlatamam yani. Sadece ben değil bu arada, Emre de öyle. Bence herkes öyle. Şimdi o meşhur merdivenlerden çıkıyoruz. Yani böyle sarmalı şeklinde bir merdiveni var ya. Yürüyen merdiven vardı ama bunu deneyimlemek istedik. Size Sokrates'i göstereceğim. Selam Sokrates. Bir de Platon'u göstereceğim. Ve Platon. Yani her şey o kadar güzel ki hangi birini çekeceğimi şaşırdım. Artık akışa bırakıyorum, salıyorum yani. Ama şeye çok sinirim bozuluyor. Gerçekten ya. O grup gelmişler ya. Ya bence gruplar yasaklanmalı yani. Bu ne ya? Bekliyorlar ortada. Neyse. Ay, bakar mısınız şu tavanların güzelliğine? O zaman ki sanatla... Sence şu an sanat yok. Heykeller o kadar devasa ki böyle ayaklar, parmaklar. Nutkum tutuldu biliyor musunuz? Gerçekten. Şahane yani her şey. Adamların kollarında sadece şu parmağı oynattığında bir kas oluyor. Onlar bile var yani. Kas. Daha önce bir yerde de duymuştum. Gördüm. Görünce şey oluyor. Şuraya bakar mısınız? Görünüyor mu bilmiyorum ama amacımız aslında Rafael'in odasına varmak. Böyle yani. İnanamıyorum. Nasıl dokudular?
Bunu da okuyan çocuk kör olmuş. Konstantin böyle miymiş eskiden? Konstantin'de insanlar böyle miymiş? Arkadaşlar şu ortadaki Sokrates, sonundaki Platon. En etkilendiğimden biri buydu arkadaşlar ve şu an önündeyim. İnanamıyorum ya. Benim hakkımız onların hakkı. Böyle gezerken tuvalet falan var içeride. İhtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz. Ben şimdi ellerimi falan yıkadım. Aşırı terledik. Yani var anlatamam size. Biz ilk buraya akşam indiğimiz için çok sıcak gelmemişti. Dün de sabah çıkmıştık. Sadece gerçekten öğlen saatlerinde neden siesta yaptıklarını anladım. Öğlen saatlerinde çok sıcak oluyor. Zaten biz de dün öğlen saatlerinde dışarıda değildik. O sıcağı odamızda geçirmiştik. Yani yapacaksanız öğlen saatlerinde plan yapmayabilirsiniz yani. Çünkü gerçekten ekstra bir sıcak oluyor. Sistine Şapeli'ne geçmeden hemen önce bir kafeterya var. İsterseniz acıktıysanız bir şeyler alıp yiyebilirsiniz. Biz kahve aldık, soğuk kahve. Hatta cold brew aldık. Burada bir şey fark ettik. Buradaki kahveler çikolata gibi kokuyor. Ha, şey mi? Sistine Şapeli'ndeyiz şu an. Ya inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Günaydın bir Roma sabahından. Roma'da 3. mü günümüz? Yok, bugün Roma'da 4. günümüz. Son günümüz yani burada. Sonra yarın sahil kasabasına geçeceğiz. Bugünü böyle boş bırakmıştık. Pantheon'a gitmeyi düşünüyoruz. Kaldığımız yere çok yakın. Dün bir yerden pizza almıştık. Çok beğendik. Aşırı lezzetliydi. Şimdi kahvaltımızı orada yapacağız. Emre getirdi aldığımız şeyleri. Buradaki çalışan kişi gerçekten çok güler yüzlü. Her zaman aynı güler yüzü bulamıyoruz her yerde. Bu da bence çok normal bir şey yani. Çok güzel değil mi? Özellikle şöyle bir şey aldık. Biberiyeli. Bakın şu. Aşırı lezzetli. Böyle pişi gibi. Ne? Çok kocaman.
Bayıldım ya. Bir de arkadaşlar ucuz. Bu pizzaları kilo usulü satıyorlar. Şöyle şu boyutta totalde 12 dilim pizza, yani pizza dilimi aldık. Yanına da 2 tane içecek aldık. 14 euro verdik. İçecekleri almasak, çünkü içecekler 5 euro 10 euro yapıyor. Yani bir yerde yediğiniz zaman, ya tamam Tonarella da çok lezzetli, çok güzeldi. Gerçekten oranın pizzası da çok iyiydi, senin yediğin. O kremi ayrı bir seviyeydi. Ama hani her gün geçiştirmek falan istiyorsanız. Aynen, her gün hem sabah 40 euro hem akşam 40 euro ödemek istemiyorsanız şayet böyle yerleri mutlaka deneyin. Şimdi ben video açmadım ama onu sonra saklayacağım. Ben de öyle yaptım. Biz tekrardan Tonarella'ya gittik. Makarnadan tekrar yemek istedim. Yedim de. Bir de şöyle bir şey var. Araya giriyorum. Peçete. Kağıt. Peçete var. Diğer yediğimiz yerlerde kağıt. Bildiğin A4 kağıda siliyormuşum gibi ağzımı. Nerede oturduysak peçeteler kağıt gibi. Şimdi şeye geçeceğiz, Termini'ye. Orada mağazalar vardı, mağazalardan birkaç bir şey bakacağız. Sonrasında da Pantheon'un olduğu bölgeye geçeceğiz. Ben sana vereyim, alsana. Pantheon'a geldik, sıraya girdik. Ofisten ticket alacağız. Böyle bir öneri geldiği için online almadık. Online sıra çok daha uzun oluyor diye. Şu anda şu saatte aşırı... Zaten genel olarak çok sıra yok. Hava tabii ki de çok sıcak. Evet, şimdi gişeden aşkım sen onu çözdün. Ne güzel güneş vuruyor. Şuraya bak. Biz şu anda Pantheon'un içerisindeyiz. Özellikle bu süreçte bir sürü YouTube videosu izlemiştim ama Pantheon'la alakalı Barış Özcan'ın videosu gerçekten çok dikkatimizi çekmişti. Şu an öyle o gözlerimde canlanıyor. Dün Vatikan Müzesi'ni gezdikten ve Rafael'in yaptıklarına şahit olduktan sonra onun yine burada mezarının oluyor olmasını bilmek, deneyimlemek, görmek gerçekten çok güzel bir duygu. Özellikle Vatikan Müzesi'ndeyken çok fazla böyle şeylerde diz üzerine çökmüş insanlar, dua eden insanlara denk gelmişti. Burada şu an onu görmüyorum ama oturmuş ve karşı tarafa doğru dua eden insanlar yine var. Özellikle burası ve Vatikan Müzesi, daha doğrusu Sistine Şapeli falan Hristiyanlık alemi için hani bizim Müslümanlarda nasıl hac yapmak, hacca gitmek varsa onlarda da buralara gelmek, hac yapmak gibi bir şey aslında. Onlar için de kutsal topraklar gibi buralar. O yüzden de geldiğimizde saygı duymamız gerektiğine inanıyorum. Kocamı arıyorum şu anda ve buldum. Wow, çok devasa yani. Arkadaşlar burası da Rafael'in mezarı. Şöyle insanların oturduğu kısım. Bence güzel. Sevdim. Farklı bir yapısı var. Biz Pantheon'daki gezimizi bitirdik. Pantheon 290 metre ileride İtalyan kahvecisi buldum. Oraya geldim. Kahvelerinin siparişini verdim. Şu anda burası çok serin, çok güzel. Kafede bayağı bildiğiniz takım elbiseli insanlar var. Uğrayıp şu hızlı espressoyu içip gittiler. Biraz önce ona şahit oldum. Ne dedim bu? Aşkım.
Resmen çikolata tadı var. Thank you. %100 ham kakao almıştım Villa Camille'den. O ham kakao tadı alıyor. Yani bu sanki şu anda kakao çekirdeğini ezmişim de kahve içiyormuşum. Demek ki bizim içtiklerimiz İtalyan kahvesi değil. Hiç böyle bir tat almıyorum ben. Burada nerede içtiyse kahve. Buradan kahve alayım mı giderken? İlden. Evet, meşhur diğer patisserie ürünlerinden birini aldım. Bakalım nasıl. Nasıl ısıracağım bilmiyorum ama güzelmiş. Özellikle kreması böyle limonumsu bir tat var içinde. Saçma sapan bir şey oldu. Bizim bir anda telefonlarımız ve internetlerimiz kesildi. Ne birbirimizi arayabiliyoruz, ne mesaj atabiliyoruz, ne de internete bağlanabiliyoruz. Çok saçma bir şey oldu. Tour Size'ı denemek istiyorduk yakınımızda. Bir şekilde Emre onlineken harita indirmiş. Offline kullanabilmek adına. Oradan bir şekilde bulduk. Geldik buraya. Tiramisu yiyoruz. Yemekten önce. Çok güzel, çok beğendim. Yani önce bunu yiyin, sonra Tonarello'nun tiramisus'unu yiyin. Ben çok beğendim Tonarello'yu. O benim birinci sıramda, bu ikinci sıramda. 2 kap aldık, büyük olandan aldık. İkisi 8 euro. O kadar yorulduk ki artık yol üzeri güzel gördüğümüz bir yere oturduk akşam yemeği yemek için. Yerin adı 433. Fiyatlar ortalama diğer yerlerdekiyle aynı. Günaydın arkadaşlar. Bugün bizim odadaki son sabahımızda giyindik, hazırlandık, valizleri kapattık. Şimdi çıkacağız. Yaklaşık bir 3-4 saat Roma'da buralarda vakit geçireceğiz. Belki valizlerimizi bir emanetçi bulursak ona bırakıp belki bir tur daha merkeze gideriz, bilmiyorum. Şu an hani plan belli değil. Trenle Ostia diye bir sahil şehri var. Oraya geçeceğiz. Çok güzeldi yani. Şu 4-5 gün gerçekten çok keyif aldım. Oda turu yapmamıştım. Odayı göstereceğim. Oda zaten çok küçük bu arkadaşlar. Biz böyle şehre, tam şehir merkezine otobüsle yaklaşık 20-30 dakika mesafedeyiz. Hemen şöyle 5 dakika yürüme mesafesinde otobüs duraklarının son durakları var. Biz sınırsız bilet aldığımız için de in bin böyle çok kolay bir şekilde yapabildik ve otobüslerin içi gerçekten çok ferah, çok rahat. Bir tek sadece bir kere çok kalabalığa denk geldik. Ama hangi saatte binersek binelim gerçekten rahattı. Şimdiden belirtmek istiyorum. Yani oda bayağı bir küçüktü ama bize yetti. Biz çünkü sadece odaya yatmaya, eşyalarımızı koymaya geldik. Genelde hep dışarıda vakit geçirdiğimiz için 2 kişi için çok ideal bir odaydı. Şimdi size çıkmadan bir göstereceğim. Böyle şurası giriş bölgesi arkadaşlar. Tam girdik. Zaten anahtarı takınca aktive oldu. Burası tuvalet, lavabo. Burası duş. Duş gerçekten çok küçüktü. Yani bir kişi zor duş alıyor. Tuvalet. Popiş yıkama yeri. Lavabo ve ayna. Burası bu kadar. Şimdi yattığımız alana geçeceğim. Buraya küçük bir masa koymuşlar. Kahve, çay koymuşlar eğer içersek diye. Elbise dolabını şöyle açık koymuşlar. Askılar gerçekten işime yaradı, kullandım. Burası da yatak arkadaşlar. Şöyle küçük bir pencere detayı var ama böyle eski binalara bakıyor. Çok da keyifli bir manzarası yok. Böyle. Memnun kaldın mı? Arkadaşlar biz şimdi tam çıkış yapacaktık. İlgilenen görevli abi gerçekten insan canlısı, çok tatlı. Ben başka daha büyük oda var mı diye sordum. Oda var dedi. Açıksa çekebilir miyim dedim. Tamam dedi. Gerçekten bu oda gayet iyi bu arada. Göstereceğim şimdi. Şöyle bir ekstra yatağı var. Burası zaten çift kişilik yatak. Artı burada bir küçük balkonu var. Ve burası da lavabosu ve gerçekten banyosu bizimkine göre daha büyük. Kiralayacak olursanız şeyi kiralayın. Burası kaçıncı odaydı? 4 mü? 3. Okey. Aynen. Burası 3. Böyle.
Artık çıkış zamanı. Yani trene para vermemize gerek kalmadı. Değil mi? Farklı bir metro çeşidi. Ben işte onu sana şey yapacaktım. Biraz gezeceksek terminide dursun yine şeyimiz bizim. Valizler. Tamam. Okey. 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 Bu kadardı. Şimdi biz çıkıyoruz bakalım. Yeni maceramızda neler olacak.